olmasaydı yine VX İdo'Su kimsenin umurunda olmayacaktı. Oraya sadece makale yazmışlar. Böyle böyle makamlar şey yapmışlar. Bir dünya formüller yazmışlar da kimse, yani ben dahil, hiç ilgimi çekmiyor yani rakamlar filan. Kimse de okumuyor onları. Doğal olarak ortaya böyle azotlu bir netice çıkıyor. Saşa işte İdo'dan 2-3 gün önce canlı yayın yaptı. Olayın ne olduğunu anlattı. Aa dedik, öyle miymiş ya? Çünkü hiç bakmadık ki. Hiç bakmadık yani İdo'nun ne olduğuna. Oradaki makaleleri okumadık bile. Ya marketingten anladıkları bu, değiştirmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş değişecekler de biraz çok yavaş oluyor o şey. Reis ekimden biliyorsunuz ayrıldım ben. Ama yine de elimizde coin var diye, yüklü bir miktarda var diye de takip ediyoruz. Ha, yine bu yakışıklı çocuk geldi. Ama bu İspanyolca konuşuyor önce. Şimdi ses geliyor mu size? İşte 24 saatte 50 milyon toplandı. Öyle güzeldi, böyle güzeldi falan filan diyor. YouTube'dan da açın bu arada şey yayını da. Alttan takipçi kalsın adamlar, yazık. Geliyor ama fısıltı şeklinde. Çok az geliyor. Onu arttırınca ben burada sağır oluyorum. Onu nasıl yapacağız? Şimdi geliyor mu? Ben kendimden kıstım ama. Claim nasıl yapılacak? Ne olacak falan filan, onları cevaplayacaklarmış ama. Ha, önce bunlar hazırlamışlar soruları. Saşa'ya soracakları. Ondan sonra da kısa bir Ask Me Anything olacak. Hani chatten istediğin soruyu cevaplayacaklar. Sesi arttırdın ama aynı diyor. Çok geliyor ya. Şu an nasıl? Niye böyle yapıyor ya? Bir dakika, ses yakalama, ses çıkışı yakalama. The time. It depends on a specific block, which is the 2,900,000 approximately. Okay, Yes. the WX tokens are going to be unlocked progressively during one whole year. Okay, until block 3,400,000 approximately. Okay, so this means that a part of the whole amount of the tokens is going to be unlocked for each block, and you can calculate by your own how many WX tokens are you going to get per block. It is really easy. You just need to divide your initial investment by the total amount of blocks that is going to be produced during this year, which is approximately 500. Benim daha önce anlattığımı anlatıyor burada. Bir şey anlatmıyor şu an. Kitlenmesi nasıl olacak? Şeyi nasıl olacak diye. 5,000 WX tokens by 500,000 blocks in total, and you will get that per block you are going to produce 0.01 WX tokens. And if you know that
Burada bir şey anlatmıyor da. Şimdi nasıl? Yani size nasıl gidiyor? Ben açınca çünkü bana çok geliyor bu sefer ses. So on and so forth. Okay. So yeah, this is how this unlocking of WX tokens is going to work, more or less. So just to clarify, okay. Mark this date, 25th of November of 2021. It's going to be the first day when this unlocking is going to start. Then the next point that I wanted to comment is how Ya to claim yakalama your WX şey tokens. Here you have two options. First of all, if you go to Waves kulaklıktan Exchange, çıkan you sesi will see one yakalatıyor biliyorum. button Şeyi that says yakalatamıyorum bir refund türlü. the USDN. You can choose this Direkt option in case Firefox'tan. WX token has fallen in price. This is thanks to the refund policy. With this refund policy that Waves is giving you, you can get back the corresponding USDN you invested. But if you don't want to get this USDN refund, you can also claim the available WX tokens in case the price of this WX token has increased. Şu an nasıl ses? Okay. Also, what is important about this is Chat mi that yok ya? you can claim as Ulan many delay, ulan delay. times as you want, and the option you want each time. Some people, I don't know why, think that you can only do it once. If you want to claim every minute, you can. But spoiler, commissions will kill you. So take care with this. Please don't be claiming Bak burada güzel tokens bir every single minute. Okay? şimdi coinler her dakika gelecek You ya. can also claim WX or USDN as many times as you want. Also, some people Şimdi coinler her dakika serbest bırakılacak. Bir yıl boyunca. Sen her dakika claim yapabilirsin ama o durumda her claim'de fee ödeyeceksin ya, komisyon ödüyorsun. Onlar batırır seni. Sakın öyle bir şey yapmayın diyor ki o da yapılmaz zaten. Yani is that the refund policy will last until the vesting period is over. So once the end of this vesting period is reached, that is the artı şey zaten 25th of anlatmıştım November ben. of 2022, mark also this Atıyorum date 1000 tane please. token aldın. You will have 24 hours İşte ilk bir ay to claim the 50 tanesini USDN claim back. ettin. Geri kalan If ay the vesting ya period bana ne is over dedin. and you Hepsini have aldığın not fiyattan claimed geri the satabiliyorsun USDN smart in the kontrata. following 24 hours, you will only be able to claim Yani the 1 dolardan WX almıştık zaten. tokens. Herkes 1 So dolardan please, almıştı. O 1 again, dolardan geri satabiliyorsun mark onları. the date of the 25th of November of 2022 Onları as the anlatmıştık daha önce. deadline to be able to claim both WX or USDN as you prefer. But keep this date in mind. And then the last point I wanted to talk about is the blocking or staking of WX, which is probably the most important and maybe relevant. Kitleme ve stakelemeyi söyleyecek şimdi. Why? Okay, you need to know that you can stake the WX tokens you claim during the vesting period, and this will grant you the so-called GWX token. GWX token is the Waves Exchange Governance Token, and this token acts as a unit to measure both your voting power and also as a boosting mechanism. And this is the most important and the most relevant thing. The higher the amount of GWX tokens you own, the higher your voting power and the higher your boost, giving you higher returns. Maybe you start with an APY of 100%, and then when you start accumulating this GWX, maybe your APY grows until 150%, and then you continue accumulating, and this grows to 200%, 300%, 500%, and so on and so forth. So this is really important to keep in mind, okay? These holders of GWX tokens can regularly claim governance rewards on WX. So for example, if your GWX amount represents, this is just an example, 5% of all the existing GWX tokens, you can claim 5% of the accumulated rewards and so on and so forth, okay? Also, it is really important to mention that the GWX token reduces its power as time goes by. So as the blocks are mined, your power will be reduced and consequently your return will be reduced. But keep in mind that you can really
dramatically increment your APY in the beginning of this process. And just one last thing before moving to Sasha, that I guess it's with us right now. Please, difference between the WXUSDN pool that is going to come soon. Probably Sasha will mention this later, and also with a staking that I have just mentioned. These are two different things. Kitleme olayından Ways of bahsetti. getting some. O kitleme olayı biraz karışık, hani bayağı karışık, ama ilk kitleyenler bayağı bir kazanacak dedi. %300, %500 falan filan. Hani gelen VX tokenleri tekrar kitleyeceksin de gelen de VX çok bir VX olmayacağı için, yani bir tane VX'i kitleyeceksin, orada %500 kazansan ne kazanmasan ne, öyle bir gariplik var orada ama bakacağız, deneyeceğiz onları. Sasha da geldi. Ana adam yaşlanmış ya lan Afşin. Loves to hear you for some time. So thank you so much for being here. My pleasure, always. Thank you. So again, today we have a couple of questions for you regarding Bu arada Elon fena giydirmiş bu Binance'e. Waves DAX and also in general the Waves ecosystem. So yeah, let's start with the first one. So what is your vision about WX token? How do you think it will move forward, and how will people react to the upcoming implementations? So Ne olacak WX dedi. token is very important, and I can hear some applause in the background. Yeah, it's okay. It's great. So people are applauding to WX token, I think. So it's a great thing actually, because through this we're gonna attract a lot of liquidity to Waves. So how it works? So we have decentralized exchange since 2017, and now we want to solve the liquidity problem. So we want to create pools, liquidity pools on this decentralized exchange. If you look closely, you'll see that there is an order book, so it looks like a traditional exchange. Nobody else has decentralized exchanges with order books, only us. But now we need to solve the liquidity problem. So because of that, we have launched this IDO only because of that. So it's not to raise money because we have funds, it's just to kickstart those pools. And WX token is meant to pay for liquidity provision. So people will be like providing liquidity and getting paid in WX. You might ask that, like, what was going to happen to WX? People will be selling it for profit, and that's it. No, it's not so easy, because all things on the exchange will be governed through WX token, everything. So, for example, any coin listings, any gateways integration, everything will be governed by community using WX token. And there is a lot of interest from people to list their coin, for example. Likite sağlamak için zaten çıkartıyoruz bunu demişti. Geçen canlı yayında söylemişti. Tek amacımız o diyor. Para derdimiz yok bizim. Hani para kazanmak için yapmıyoruz bunu. Paramız var zaten diyor. Sadece olay likitte sağlamak. Ya pamplayacağız diyor işte. Yani pamplayacaklar, likide sağlayacaklar. Coin pumplanacağı için havuzları da değerlenecek. Havuzları değerlendiği için daha çok likidasyon gelecek falan filan. I expect it to be around 300% at launch, like within like a week. So basically, if you like put some USDN into the pool, you get 300% interest, which is amazing. Havuzlara %300 falan diyor şey için. Dolar yatırırsan %300 ilk hafta AP'ye vereceklermiş diyor işte yüzde. Bu da gayet iyi yani. %300 ilk hafta, ondan sonra yavaş yavaş düşer, belki daha çok artar. To be actually. So this is our plan. So WX is very important, not only for basic change, but yani order book kullanmak için şey yapacaklar da şeyi VX'i. Normalde borsalarda hep ben diyorum hacim yok. O hacimi yaratmak için işte para lazım.
blockchains need. Without liquidity, you can't. Waves'te yapamıyorsun onu çünkü Waves'in her tarafı Needs kilitli, more, her yere kilitli. liquidity, and we're gonna solve it quite soon. So thank you for being with us, for participating, and basically we're moving forward together. You're participating, you're making some profits. We are moving our product forward, and we collaborate, and through this we are successful. Great, completely amazing. 300% for some months. Please, guys, keep this thing in mind. That's completely amazing. So, continuing with this topic, the governance, staking, and the APY, the boosting, and so on. Ve havuzlarda da tüm şeyi işte gateway'leri, işte likidasyonu bilmem neyi falan filan her şeyi işte oylamayla token sahipleri yapacak. Yeah, so basically you shouldn't sell at the beginning because it doesn't make much sense. You could, of course, but you shouldn't because there is not too many tokens in the market. So if you sell now, probably you'll regret it later because the price should go up. Because there's going to be some demand for sure. I'm absolutely sure. If you look at the order book for the WX now, before launch, you will see that there's like orders at $10, at $20, at $30. So people expect it to go to 10 or maybe even more dollars. So it just doesn't make sense. You should be patient, and it makes sense to lock the token. Sabırlı olun, satmayın diyor. Bumplayacağız diyor. So Şu an için $10 ve üstü dedi aslında. Your participants are gonna lock the token, and they will unlock it like eventually, and when it will be like around $50 or maybe more, you know, and you'll make a lot of profits. Afşin ne diyor bu? $50 diyor. And if the token price goes down, I don't know, it won't happen, but just in case, if it happens, you can always claim the refund. So we just want to make sure that you understand that this thing is like more like a technical idea. We don't need funds. That's why we have this refund thing. So we guarantee you that if token price goes down, you can basically take your initial investment back. That's it. So anytime. Daha önce dedin diyor, bizim para ihtiyacımız yok. Olayımız hype yaratmak, şey yaratmak, likide sağlamak. Ha, sevmezsen de ilk yatırdığın parayı geri vereceğiz zaten diyor. Onun garantisini veriyorsun artık kontrat. Valla $10 beklerim ben dedi. Belki $50 olur falan filan diye bir şeyler duydum ben orada. Hani hem buradan konuşarak hem dinleyerek soruluyor da. Satmayın dedi yani. Biraz sabırlı olun dedi. Zaten satamayacaksın da yani. Her dakika 001 coin çıkacak. Yani satsan ne satmasan ne. Fiye gidecek yani tüm satma. I'm always asking this question to myself. For me, this is amazing. It's completely amazing. Yeah. And the next question that I have for you is that will there be any WX token burning? And also, will it be possible to decide on the token burning and how? Yeah, it's gonna be done through governance. So if we decide like. Ha işte bak bu benim dediğim şey. İdo'sunda anlatmıştım ya size. Token yakma olacak mı dedi. Token'in şeyinde normalde şöyle bir olay var. 500 milyon coin oylamayla sunulacak şeye. Sadece de onu dedi. Oylamayla olacak onlar dedi. Herkes yakın derse yakacaklar yani. Crypto has brought us is a decentralization of governance. And we want to create a working, efficient DAO on Rails Exchange where you will be able to vote for everything that happens on Rails Exchange. Great. And do we know when it will be implemented, more or less? Yeah, it's going to be partially. It's going to be implemented before the new year. And like fully it will be implemented, I think, next spring. All right. So both functions of this GWX token is on the one side
boosting your APY, and on the other side, helping you to decide in this token burning. Does it have more functions apart from these ones, or? Governance. Exactly. Yeah, so for example, if somebody wants to list their coin on Rate Exchange, like have it verified, not just because you can issue a token and it's there, basically. It's fully decentralized. You just make a couple clicks and you have your own token. But it's not verified because we need to make sure that you're not gonna like scam people. Şey şey için de kullanılacak. Wave Exchange'de listeleme için de kullanılacak. Normalde Waves'te coin yapabiliyorsun ama verify olmuyorsun. Hani onaylanma almıyorsun. Onaylama almak için de Waves kullanılacak. Whether a given token should be verified. And if people, like majority of people, decide that this token is good, maybe after some time passed since its launch, it will be verified, and you will see it like with all the other tokens in the main area of the website. So it's very important. Ya bu tarz denemeleri hep şeyle yaptı daha önce Waves ekibi, işte VCT ile, Liquidity Coin ile bir dünya token çıkarttı onlarla. Hepsinin de tecrübeleri buna aktarmışlar. Benim anladığım o şu an için. Hepsini birleştirip tek bir token yaptılar. Diğerlerinin hepsi de çöp oldu bu arada. Because there is like a very obvious utility for token issuers. The same applies actually for gateways. If somebody wants to integrate some blockchain to create some like gateway to some blockchain on Rate Exchange, they will also have to vote using WX token for this specific chain to be implemented. So there is a lot of interest in this. Like if you follow other projects on Ethereum, for example, Curve, for example, there is such a project called Curve, USDN there. So you'll see that there is a lot of demand for their token, and people use it mostly to boost their staking APY and to vote for the new pools. Ya diğerlerinin çöp olması gibi bir şey demiş Mosarti. Diğerleri zaten çöp olmuştu. Onlar da bıraktılar şeyi. Orada kazanan kazandı. Hani herkes de verdi parasını. VCT'den mesela verdi aslında parasını. Evet, çok acayip kar olmadı ama bir şey olmadı hani onlarda. Orada fikirler vardı, işte VCT için kitle oylaması yapılacak. Likide için işte borsadaki likidasyon listelenecek falan filan muhabbetleri. O fikirlerin hepsini token yaptılar. Ama tutmadı yani onlar. Çünkü her şeye token yapamazsın. Şimdi onların hepsini sanki buna şey etmişler gibi. Yani normalde hepsinin olması gereken şey sadece Waves üstünde olması gerekiyor. Oylama, likidasyon bilmem ne. İşte havuzların kurulumu, listeleme oylamaları için falan. Ama işte Waves'in şeyini değiştirdi ya daha önce. Bir yıl önce falan. USD'nin değer deposu yaptı Waves'i. Doğal olarak Waves'in hareket alanı yok o konuda. Hani işlevsellik konusunda. They will probably lock it for 4 years. People who wanna like sell it with profit, which is totally fine, will lock it for less. They will gain less boosting power and less voting power, but probably they can like realize their profits faster. I would suggest you lock it for maybe, if you just wanna like sell it with profit, like next year, maybe lock it for half a year, and then you can claim it. Sell it with profit, because I'm sure that the price will be much higher than it was at IDO. It was just $1, and I'm sure that price will be higher. I'm not like giving you any kind of financial advice. I think it's only logical because finansal şey vermiyorum ama dedi, fiyat artacak dedi, kitleyebilirsin dedi. Kitleme şartları şey zaten yani esnek. İstiyorsan bir gününe kitleyebiliyorsun. İstersen bir haftalığına, bir aylığına, 3 aylığına, 6 aylığına, 1 yıllığına, 4 yıllığına kitleyebiliyorsun tokenleri. Ve kitleyince stake'ten filan gelirlerin daha çok artıyor.
Yeah, if you look at the exchange, you'll see that it's very different. For example, from Uniswap, which is like we use Uniswap because it looked like a traditional exchange. It has order book. You can like put a limit Waves'in order, diğerlerinden buy, farkı ne sell dedi? order. So it looks like a Binance or a KuCoin or very fast. If you trade manually, you won't see any difference. İnternet mi gitti, bağlantı mı gitti? Ne gitti? Bir şey gitti. Saşa dondu. Net gitti. Waves'in diğerlerinden farkı neydi? Diğer One of the third merkezsizlerden. decentralized changes in existence. It was actually the third decentralized change. İşte Binance gibi dedi. Diğer işte Uniswap'ta falan da filan da order book yok. Waves'te var ya order book. Uniswap'ta yok. Direkt likit havuzu şeklinde oluyor. Çat çat satıyorsun. Ama bunda order book var. İstediğin fiyata yazabiliyorsun. And we have like a lot of experience, you know. So Uniswap'ta istediğin fiyata yazamıyorsun satacağın coin'i. because I won't try to hide this fact. We always had some issues with liquidity, basically, yes, because it's quite hard to attract liquidity to decentralized exchanges without yield farming. Yield farming was invented not in Waves, but invented in Ethereum as a way to incentivize people to provide liquidity, and we just want to combine that idea, which worked amazingly for Ethereum. It basically, I think, it saved Ethereum, so to say, and we want to combine what they did with what we've done. And I think this is going to give Waves Exchange a huge push and make it like a very mainstream decentralized exchange comparable to Uniswap. At least, you know, so at least comparable to Uniswap. This is my goal, and I think we have a very good chance to do so. So it's not just, you know, some kind of like projection, not grounded in reality. No, if you look at it, you'll see a very Uniswap'la kıyaslıyor. Dediğim gibi Uniswap'ta şey yok, order book yok. Direkt anlık fiyattan şey yapabiliyorsun. Ether'in altındaki exchange'lerin hani merkez exchange'lerin artmasının sebebi de Ether, hani Ether balinaları. Hani en dandik Ether balinasında 1000 tane Ether var. 1000 Ether'in kaç milyon dolar ettiğini sen düşün artık şimdi. Waves'te olamıyor çünkü Waves 20 dolar. Hani 1 milyon Waves'in olsa en fazla 20 milyon dolar ediyor. Ama 10 tane Ethereum'u olan bile dolar anlamında çok acayip likide sağlayabiliyor Ether'in altındakilere. Ether o yüzden önde hep her zaman için. And I see a lot of potential in DeFi, much more potential than in centralized exchanges. So our goal is to the next generation. Yani merkezi borsalarla merkezsiz borsa arasında bir şey yapılıyor zaten Waves'te. Yıllardır söylüyoruz onu. Amazing. I hope you the best because I know you're making a really big effort and I know you will get it. Thank you very much. Adamın saçları beyazlamışlar. Just one last question regarding this Waves exchange. So what would you suggest to people who participated in the IDO and also to people who did not participate in this IDO? Yeah, basically in terms of like making some profits. So people just want to make money. It's okay. It's totally fine. I think you might try to buy some tokens at launch. You know? So if you're lucky, you can buy them cheap, and the token price should go up. I'm not like giving you any kind of financial advice. I'm just making some projection based on. Tavsiyen ne dedi? You know, so there's no tokens on the market. Herkes para kazanmak istiyor. Onda sıkıntı yok ama dedi işte. Yani biraz alabilirsiniz dedi ilk başladığında çünkü fiyatın artmasını bekliyorum dedi. So you might try to buy some tokens at launch because after launch the token price should skyrocket. Great, incredible. And let's change the topic. So let's talk a little bit about Wavestacks. Sure. So what vision do you see or do you have for Wavestacks in the coming months? Yes, so what we want to do with Wavestacks now, and we want to attract a lot of new players who don't have that much money to use the current gameplay actually, because you know, to start playing DAX you need around 3.5x, which is like $3,000,
to issue a O new değil duck. de And it's like making şahsen money for a lot of benim people. için şu an And daha büyük bir şey olmuş durumda our ya. goal has always Waves been to İdo'sundan bilmem appeal neyinden. to Şimdi as Discord'da many people gördüm, as okudum possible. da. So Elon we Musk, want to really don't use attract a lot Binance of demiş players direkt olarak. with not so much money or without any money at all, actually. So, and for this, we are creating a new gameplay. There is some kind of like gameplay based on Daha ne olsun, ducks daha ben ne fighting each yapayım other, daha. and it's kind of based on the current mechanism in the game. So you need to, for example, to have a duck, have like so-called jet duck. It's like some kind of jelly, which like is your teacher, and you should actually sort of say choose your teacher, choose your jet duck, and it affects your chances of winning. So it's kind of complicated. It's not so easy. It's not just like pushing buttons. You have to like calculate probabilities. You have to choose the right jet duck. So this game is going to be very interesting to play, and we want to attract like hundreds of thousands of people to play it. Now, and we want to scale it. We want to make it very, very widespread, this game. So this is our goal, and it's going to be our focus in December and January to launch this, to scale this from the current audience of like maybe a couple hundred, a couple dozen thousand players to hundreds of thousands of players. And we are launching some things now which will help us to do so. For example, we launched Saçayı so-called kaçırdık. loot Eline boxes cevap today, vereceğiz diye. which actually were bought within 50 seconds. There were some glitches actually there, and I apologize for them because there was some like crazy bot that found the contract address before it was launched. So like we will actually account for this possibility in future. So please bear with us. So there was this glitch, and some people were not happy because they couldn't buy the loot boxes. But we'll have more of them. So just be patient because there's going to be more. But you can see that there's a Saça lot of chat'i demand. görmüyor Recently, we olabilir. have sold 300 loot Chat'in boxes seni within 50 açık değildir seconds, onda büyük ihtimal. and 600x were basically like taken from the market, and they're gonna be burned. So this will decrease the free float of ACK token and will increase its price. Ekte de And token burn while we yapacaklar are doing galiba. this, we are like working on this like game mechanics for duck fights, and our next focus is make this like gameplay very interesting, attract a lot of people who will be making maybe like $10 or $20 per day, which can Şimdi be ördek very savaşında good mekanizmaları for değiştireceklermiş people diye worldwide. bir cümle So kuracağım ama not daha only the sonradan people YouTube'dan living like izleyenler in ya da first world şu countries, an halihazırda ilk for some people izleyenler in the first world countries it might ne be diyor lan good as bunlar well, diyecek, ne ördeğine but the savaşı, focus will be more on ördek development 900 dolar world, bir tanesi. like Öyle $20 söyleyeyim. a day make a lot of difference. And we want to have like thousands of players, and this is our goal. And the players are going to promote ducks, and they're going to make them famous, and it will help people who play ducks now as well, because when you have such like big, very like excited community, it's going to help everybody. So the focus is on making ducks like very successful with a lot of people, making it scale, like attracting a lot of players, making egg price go up because a lot of demand will be there because of new features. And this is our next step. It might go quite slow because development takes time, but we are working hard, and I want to assure you that egg will go to the moon, and ducks will fly like to the center of galaxy. Incredible vision. So guys, please keep fighting and keep growing your ducks. You won't regret. All right. And how do you see the concept of metaverse moving forward? Does it have any relationship with these web stacks, or will it have any relationship with your game? I think that Waves Ducks is like
its own metaverse basically, you know. So it's like it makes its own metaverse, you know. So maybe we'll connect it to other metaverses, but this like dark metaverse is gonna be initially, at least initially, developed like independently. We're gonna add a lot of new things to dark metaverse. For example, there's gonna be a couple new games. Besides the games that I described now, like with dark fights, there's gonna be like a metaverse of different games that use X or DAX and basically exist within DAX. İşte ördek de metaverse mi falan tarzda bir soru sordu. So, Oradaki şey şu, hani and on top of that, we're gonna create new things for size de söyleyeyim, ben yapamıyorum. Bütün players metaverse tokenlerini who tek bir çatıda play birleştirecek DAX proje actually. So you're gonna asıl da be able yürüyecek. to play more games Bakalım bunlar onu within yapabilecek DAX. mi? Yani You're sonuçta gonna şu anda herkes basically, kendi metaverse'ünü yapıyor. İşte TLM, I AI, think that, for işte example, there was this DAC, o bu şu bilmem ne. promotion on swap fund Herkes where kendi tokenini people yapıyor. İşte Star Atlas got falan X when filan. they provided liquidity. Hepsi ayrı ayrı So birer you'll birer have like more metaverse onların. opportunities within Waves ecosystem İşte onların if hepsini you birleştirecek if you're an active ana holder proje and play asıl Waves baba o DAX. olacak So zaten. there's going to be a whole metaverse around DAX, and Saçı da onu probably dedi. it will be connected to some other metaverses, maybe to the metaverse that you want to create with Cryptomundo. 70 milyon takipçiyle Elena Don't Use Initially, it's Binance'ı going to be its yazdırdın own ya. Tek helal metaverse olsun. because there's Sağ a ol. lot of things to build, and we'll create a proper metaverse out of DAX ecosystem. Incredible, incredible. Vallahi adam Don't Use Binance yazdı sonuçta. Hani I don't use Binance yazdı ama olsun ya, Don't Use Binance yazdı yani. I only have one last thing because I know you have a lot of things in mind. So now we would like to give you the opportunity to share your personal opinion with the community with respect to all your projects, the upcoming events, and in general, what are the next steps of Waves ecosystem? Because probably this is going to summarize all the questions that are popping in the chat and so on. So basically, the stage is yours. Yes, so a lot of things that are happening now within Waves. En son dedi ne oluyor Waves'te? Ne Waiting yapacaksın? for Herkes onu the bekliyor. WX launch because it's very important for Waves. And now we'll have like a marketing campaign around this and like a more generic marketing campaign. So it's gonna be like focused on Waves Exchange, but also we're launching an incubator for new projects. There's gonna be a hackathon. We're gonna have a marketing campaign in the USA. So we're working on that now. Amerika'da Like with marketing different kampanyası yapacaklarmış. Marketinge başlayacaklarmış. İnkubatör yapacaklarmış. Yeni projeler için fon ayıracaklarmış. O muhabbet zaten bayağıdır var ama bir türlü şey ettiremediler. Çünkü gelen herkes, yani ben proje yapacağım diye gelen herkes dolandırıcı çıktı. O yüzden kimseye vermediler. Onun için 1 milyon Waves ayırmışlardı. 1 milyon mu? 1,5 milyon Waves mi ayırmışlardı. Ama yani her gelen bir tane web sitesi yapıp ben bunu yapacağım, para verin bana dedi. Bir iki kişiye verdiler. Kaçtı gitti herifler. O yüzden çok zor, hani o projeleri fonlama da çok zor. Tamamıyla kumar yani. Adam diyor ben dünyayı kurtaracağım diye proje yapıyor. İyi tamam diyorsun, veriyorsun 1 milyon dolar. Hop kayboluyor ortadan. Not only in like Spanish speaking world, not only in like maybe English speaking world, we should be everywhere. Yani DAO'larda da öyle oluyor ya. DAO'da da sen veriyorsun ona. Katılıyorsun DAO'ya. Topluyor parayı. Yapacak mı yapmayacak mı adam o projeyi? Yapmayıp gidenler oluyor yani. İKO'larda oldu bir dünya öyle. İKO'da zamanında 2016-2017 İKO dolandırıcılığı oldu bir dünya yani. Şöyle süper proje yaptım, böyle süper proje yaptım, bana para da verin dediler. 20-30 milyon dolar topladık, gitti herifler. İşte Waves'in şanslılığı da o oldu. Her gelen dolandırıcı çıktı arkadaş. Hani bir tane adam çıkmadı yani. Yan proje anlamında. I have a lot of ideas, but I will share them maybe next time. So because it's quite quite complicated. So it's going to be something that I think will help take DAOs to a new level. Because with current DAOs, you actually have a lot of problems. For example, maybe you follow the market. For example, there was a DAO that tried to buy a copy of American Constitution. Recently, they failed. They raised $40 million, but were unable to buy it.
and there's a lot of like problems what to do with the money because they basically failed. They need to do refunds, but the Ethereum fees are too high. They can't do refunds. It's crazy, you know. So there are a lot of issues with DAOs, and I think the next big thing is DAO in crypto, you know. So we'll be working hard on that. We have a lot of ideas. And also next year, I think we'll announce Waves to Zero because we will announce what we're going to do with scalability. Because issue scalability is like the holy grail of crypto, and the chain that properly solves it, is gonna rule the world. No, so there is a lot of attempts. Ethereum is gonna launch Ethereum to Zero maybe next year, maybe a year after that. But it's all quite like unclear up to now. So we'll have our own approach, and I think it's going to be very important for the ecosystem. It will like excite a lot of people within Waves. Amerika'dan bahsetti. Dolar basma, işte fonlama bilmem ne falan filan. Not edilemez. Tam anlamadım ama daha önce yayınlarda anlattığım şeylerden bahsetti büyük ihtimalle. Şimdi herkes, bütün İKO'lar, bütün coinler, bütün projeler 2022'nin ikinci çeyreğini şey ettiriyorlar. Regülasyonları ertelediler biliyorsunuz. Amerika Merkez Bankası'nda bir işler çevriliyor yani. Daha önce anlatmıştım. Büyük ihtimalle bankaları blockchain'e adapte edecekler. Onun adaptasyonundan sonra zincirler çok şişecek. Scalability, işte ölçekleme problemleri olacak o durumda. İşte o ölçekleme problemlerini de aşmaya çalışıyor zaten herkes. Çünkü bankalarda milyonlarca işlem oluyor bir gün içinde. Blockchain'de o kadar işlem olamıyor. Zor o muhabbet. İşte onu çözmeye çalışıyoruz biz de dedi. Şimdi herkes onu çözmeye çalışıyor zaten şu anda. Yani tam net bir çözümü yok onun smart kontratlarla işte ya da zincirlerin kendileriyle. O ölçekleme problemi. Hani küçük çapta çalışıyor zincir. Ama büyüdüğünde patlıyor zincirler. Ethereum'da patladı, Solana'da patladı, Avax'ta patladı, hepsi biliyorsunuz. Yani bir anda 1 milyon adam yığılınca o 1 milyon işlemi kaldırmıyor hiçbir zincir. Regülasyonlarda bankaları blockchain'i kullandırdığı gün zaten mass adoption gelecek diyorum ya. İşte o gün borsa kalmayacak ortalıkta. Yani borsalar, hani şu anki borsalar ya banka gibi olacak ya da yok olacaklar o gün geldiğinde. Ve şey olacak, nasıl diyeyim, yani Binance kullanmana gerek kalmayacak işte. Elon Musk'ın dediği gibi don't use Binance olacak yani. Gerek yok ona. Direkt Akbank'tan halledebileceksin bütün işlerini. Binance'e ne gerek var o durumda? Binance'te Akbank'tan halledemeyeceğin işleri halledeceksin. Bütün kripto borsaları çöp borsa olacak yani. Hotbit, Gate.io gibi garip coinlerin bankalara regüle olana kadar işleme gireceği yerler olacak. Ya da harbiden banka gibi olacaklar. Ya ellerini ayaklarını alan gibi davranacaklar. Ya da yok olup gidecek o merkezi borsalar. O ara yol o şekilde bulunacak. Yani bankalar blockchain kullanmaya başladığı anda şu an sen atamıyorsun. Bankada olan, işte atıyorum Garanti Bankası'nda, İş Bankası'nda, işte HSBC'de bilmem ne bankasında olan paranı direkt Tether'e çeviremiyorsun. Önce işte Paribu'ya, BTC Türk'e atıyorsun. Oradan Tether şey yapıyorsun. Ondan sonra oluyor ya o iş. İşte o çevirme işlemini banka blockchain kullanırsa yapabilirsin anca. Onu yaptığı gün bankalar, işte merkezi borsalar, işte Paribu'yu, BTC Türk'ü, Binance'i, Coinbase falan kullanmana gerek kalmayacak. Direkt merkezi borsaya taşınacaksın. Ama onu yapabilmen için bankaların blockchain kullanıyor olması lazım. İşte Ethereum blockchain'inin serverını kurması gerekiyor. İşte madencilik şeyini kurması gerekiyor. Artı onu yapabilmen için bankaların da blockchain'in de hani o kuracağı ağın da işte regüle olması gerekiyor. Ya o heriflerin kuralını tanıyor olması gerekiyor. Dolandırıcıların olmaması gerekiyor vesaire. İşte en son Sasha onu dedi. Ona uğraşıyoruz dedi. Amerika'da
reklam kampanyası falan başlayacakmış. Galiba Amerika'ya gidecek. Bekleyip göreceğiz durumu. Bir gün 15 saat kaldı İdo'nun açılmasına. Yani daha doğrusu satışların açılmasına. Daha doğrusu claimlerin açılmasına. Bir gün 15 saat sonra claimler başlayacak. Yani tokenler gelmeye başlayacak. Satış olmayacak. Adam dedi satmaya gerek de yok. Hani artacak dedi işte. Biz hype yaratacağız. Bilmem ne yaratacağız. İşte kitleyebiliyorsun şeyi. Şurada. Burada kitleyebiliyorsun. Kitledikçe daha çok coin geliyor sana. İşte dolar kitliyorsun. Likide havuzlarına şey kilitliyorsun falan filan. Bir dünya mekanizması var. Bakacağız onların hepsine. Hele bir açılsın da bir bakalım. Nedir ne değildir. Yani hele bir tokenler gelsin bize. Burada deney yanaya bulacağız işte bunları. Yani burada böyle anlatmakla olmuyor. Çünkü hem karışık hem şey. Önce ben bir test edeceğim. Nedir ne değildir. Ondan sonra işte şuraya kilitlenir, bu kilitlenir. Şu kadarlık kitleyin. Çünkü kitleme mekanizması da şey şu boosting'te. Yani istersen kendin ayarlayabiliyorsun. 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 4 yıl diye kitleyebiliyorsun. GVX diye bir token veriyor sana. O token de işte oylamada bilmem nerede kullanılacak. Onun gücü sürekli düşüyor uzun vadede ama işte değeri giderek artıyor filan böyle karışık işler. İşte bunu bu şeyde anlatmışlar. White paper'da falan filan ama işte kimse anlamıyor onu. Zaten blockchain'cilerin, bilgisayar programcıların asıl sorunu o. Yani sen anlıyorsun onu da ben anlamıyorum kardeş. Burada %7 nokta bilmem ne yazıyor. AP yazıyor bilmem ne yazıyor. Yani bunu normal halkın anlayabileceği dile çeviriyor olman lazım. Onun için de bir tane marketingçi bulman gerekiyor. Bulacağım bir tane marketingçi, ajans. İşte onu en iyi yapanlardan birisi Avax şu anda. Waves'in de yıllardır sorunu bu zaten. Bir kere yaptılar onu sadece. İşte 0,1 dolardan 20 dolara çıktı 2017'de. Ondan sonra o kadını kovdular marketingten. Olay o.